İsmim Aybarka. Çevirmenlik yapıyorum. Genelde dil eğitimi aldım. Yani üniversiteyi filolojide okudum. Orta öğretimde de yabancı okulda okudum. İtalyancayı orada öğrendim. Tabii dil konusunda eğitim yapınca dolayısıyla iş hayatında da ona paralel bir iş yapmayı düşünüyorsunuz. Bir arkadaşım vasıtasıyla Tay Yayınları adında yeni kurulmuş bir yayın evinin İtalyanca çevirmen aradığını öğrendim. Başvurdum. Kabul ettiler. Çizgi roman yayınlayan bir yayın evinde çalışmaya başladım. 20 yıldan fazla çalıştım orada. Şimdi ben bir kere çok kitap okuyan bir ailenin içinde büyüdüm. Babamın kütüphanesi vardı ve o kütüphaneyi ben sürekli karıştırırdım. Bizim kuşağımızda herkes çocukluğunda mutlaka ama aleni ama kaçak çizgi roman okumuştur. Ben de tabii çocukken okumuşluğum var. Ama işte babam biraz ciddi bir edebiyat öğretmeni olduğu için çizgi romana karşıydı. Yani çocukları bir aylaklığa sevk edecek gibi bir zihniyet vardı. Halbuki çocuklar çizgi romanla okumayı sevmeye başlıyorlar. Ama babam emekli olduktan sonra kendisi de sıkı bir çizgi roman okuyucusu olmuştu. Bekliyordu hani yeni kitapları getirdin mi diye bana sorardı, isterdi kendisi. Kitap çevirmekle çizgi roman çevirmek arasında tabii ki fark var. Yani bir kere kitap çevirmek çok daha ciddi bir iş. Hani çizgi roman ciddi değildir demiyorum. Ama kitap çevirmek daha sıkıcı, daha uzun, daha emek isteyen bir iş. Ben hiç yeltenmedim kitap çevirmeye. Bir de ben çizgi romana çok alıştım. Onun için dışına çıkamıyorum. Biraz da gözüm yemiyor galiba. Zagor'la başladım. Ondan sonra Mister No devreye girdi. Kızıl Maske, Mandrake devreye girdi. Her sene yeni kitap, yeni bir dizi, yeni bir dizi. Martin Mister, Jericho, Judas. Yani 80'li yıllar çok çıkardığımız kitap sayısı bir hayli fazlaydı. Tabii hanımların ilgisini çeken bir konu değil. Nedense bilmiyorum. Pek az kadın okuyucusu vardır. Yani çocukluktan okuyanlar da hep erkek çocuklarıdır. Yani ben 12 yaşlarında Zagor okuyup da sonra 50 yaşına gelip hala Zagor okuyan insanlarla çok tanıştım. Meslek sahibi oldukları halde o merak hala devam ediyor ve zaten şu andaki okuyucular da işte o kuşaktır. Aşağı yukarı 50 yaş kuşağı falan çizgi roman koleksiyonunu yapıyorlar. Çok meraklıları var. Bayağı kalabalık bir kitle. İtalya'da hazırlanıyor. Yazarlar, çizerler İtalyan. İtalyanlar bu konuda bayağı etkinler. Otosansür yapacak pek şeyde karşılaşmadık. Yalnız Ken Parker'da 2 sayıyı yayınlayamadık. Birisi grevdi. Siyasi kaygıyla Sezen Bey yayınlamadı o kitabı. Onun dışında yani şu anda yaptıklarımda otosansür gerektirecek bir şey yok. Zaten bize uymayan şeyleri çeviri yaparken değiştiriyorsunuz veya kullanmıyorsunuz. Mesela Tom Brax'ın orijinali Ombrax'tır. Başka değişen ne var? Martin Mister'i biz Atlantis diye değiştirmiştik. Jesus diye bir dizi vardı. Onu da Jericho diye değiştirdik. Jesus biliyorsunuz İngilizce'de İsa anlamında. Alaska'nın orijinali Ken Parker'di. Dolma kalem markası gibi şey olur okuyucuya diye. Onu da Alaska diye değiştirdik. Çünkü maceraları kuzey bölgelerde geçtiği için ona da Alaska adı konuldu. Çizgi roman kötü bir şeyi yok. Şimdiki birçok diziden daha masum diyebilirim. Ayrıca görsel yanı var. Güzel çizimler çıkıyor. Çocukların hoşuna gidecektir mutlaka ama işte onlar da kitap okuma alışkanlığı biraz az geliştiği için ilgi duymuyorlar. Çünkü ellerinde o kadar imkanlar var ki, o kadar renkli dünyalar var ki. Bilmiyorum bu çizgi roman onlara herhalde çok ilginç gelmiyor.